Korku. Bu duygu ilkeldir, güçlüdür ve hayat kurtarıcıdır. Atalarımız için bir aslanın hışırtısı ile bir dostun sesi arasındaki farkı saniyenin onda biri kadar kısa sürede çözmek hayatta kalmanın tek garantisiydi. Korku beynimizin bize verdiği en değerli mirastır. Peki ya bu hayat kurtarıcı sistem kendi aleyhimize çalışmaya başlarsa? Ya beyniniz tamamen zararsız bir şeye karşı mantıksız, felç edici bir panik geliştirirse? Bir örümceğe, kapalı bir alana ya da sadece açık bir alana karşı. İşte bu durumun adı fobi. Fobiler bir zayıflık değil, beynimizin aşırı öğrenme yeteneğinin bir yan etkisidir. Onlar geçmiş bir travmanın amigdala dediğimiz korku merkezine kazınmış elektriksel izlerdir. Korku ve fobi aynı şey değildir. Korku gerçek ve mevcut bir tehdide karşı verilen doğal bir tepkidir. Fobi ise genellikle zararsız olan bir nesneye, duruma veya ortama karşı verilen aşırı mantık dışı ve felç edici bir tepkidir. Fobiler mantıkla bastırılamazlar çünkü kaynağı bilinçli düşünce değildir. Fobilerin ve tüm korku tepkilerinin nöral mimarı beynin limbik sisteminde yer alan badem şeklindeki küçük yapıdır. Amigdaladır. Amigdala beynin alarm merkezi ve duygusal hafıza deposudur. Olası tehditleri sürekli tarar, duygusal anları kollar ve vücudun savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Bir fobi tetiklendiğinde amigdala hızla devreye girer. Vücuda anında bir kimyasal kokteyl gönderir. Adrenalin ve kortizol. Kalp atışı hızlanır, kan sindirim sisteminden kaslara pompalar, nefes hızlanır, göz bebekleri büyür. Kişi zihinsel olarak bu tepkinin anlamsız olduğunu bilse bile bedeni gerçek bir ölüm kalım savaşına hazırlanır. Nörobilimsel taramalar fobi hastalarının fobi nesneleriyle karşılaştıklarında amigdalaların aşırı aktif hale geldiğini net bir şekilde gösterir. Bu, beynin bir zamanlar öğrendiği bir tehlikeyi aşırı genellediği ve artık her karşılaşmada hatalı bir alarm çaldığı anlamına gelir. Fobilerin kaynağı genellikle bir travma veya genetik yatkınlık gibi görünse de nöropsikoloji korkunun büyük ölçüde öğrenilmiş bir tepki olduğunu kanıtlamıştır. Bu öğrenme sürecinin en ünlü ve en etik açıdan en tartışmalı kanıtı 1920 yılında psikolog John B. Watson tarafından gerçekleştirilen Küçük Albert deneyidir. 9 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert, başlangıçta beyaz fareler, tavşanlar, tüylü maskeler gibi nesnelere karşı hiçbir korku belirtisi göstermiyordu. Watson'ın amacı bir korkunun nasıl klasik koşullanma yoluyla programlanabileceğini kanıtlamaktı. Deney sırasında Albert ne zaman beyaz fareye uzansa, Watson arkasındaki demir çubuğa vurarak korkutucu bir gürültü yarattı. Bu yüksek ses doğal olarak Albert'a dehşet ve ağlama tepkisine yol açtı. Kısa süre sonra fareyi gördüğü anda ses olmasa bile Albert paniklemeye ve ağlamaya başlamıştı. Korku öğrenilmişti. Albert'ın beyni zararsız olan beyaz fare ile travmatik olan yüksek sesi birbirine koşullanmıştı. Daha da çarpıcısı bu korku genelleşmişti. Albert sadece fareden değil, beyaz tüylü olan her şeyden korkmaya başlamıştı. Bu deneysel süreç nörolojik düzeyde amigdalada gerçekleşir. Beyin koşulsuz uyarıcı ve koşullu uyarıcı arasındaki bağlantıyı amigdaladaki nöral ağlara kalıcı olarak kazır. Bu bağlantı kurulduğunda amigdala fareyi gördüğü anda artık sesin gelmesini beklemez. Doğrudan tehlike alarmını çalar. Fobilerimizin çoğu bilinçli bir akıl yürütme sonucu oluşmaz. Aksine küçük Albert'ta olduğu gibi beynin derinliklerinde duygusal hafıza merkezinde travmatik bir anının genellemesiyle kodlanır. Bu yüzden mantıkla korkulacak bir şey yok demek, amigdalanın öğrenilmiş elektriksel iznini silmeye yetmez. Peki bu elektriksel alarm ne kadar hızlı çalıyor? Bir yılan gördüğünüzde önce ne yaparsınız? Sıçrar, donar veya hızla kaçarsınız. Ancak bu tepkiyi verirken beyniniz daha yılanın gerçekten zehirli olup olmadığını veya bir sopa olup olmadığını analiz etmeye bile başlamamıştır. Bu hız beynin hayatta kalma mimarisinin en parlak kanıtıdır. Nörobilimci Joseph Ledoux korku tepkisinin beyninde iki farklı yoldan işlendiğini keşfetti. Düşük yol hızlı ve kirli ve yüksek yol yavaş ve analitik. Düşük yol beynin hızlı tepki sistemidir ve hayatta kalmak için kritik öneme sahiptir. Görsel ve işitsel bilgi gözlerden ve kulaklardan geçer geçmez ilk olarak beynin bir röle istasyonu olan talamusa ulaşır. Talamus
bu ham bilginin bir kopyasını anında ve filtrelemeden amigdalaya yollar. Bu yol çok kısadır. Bilgi beynin rasyonel ve analiz merkezine yani kortekse uğramadığı için sadece bir tehlike potansiyeli taşır. Bir yılanın görüntüsünün sadece ham bir çubuk olduğunu fark etmek yeterlidir. Bu felç edici tepkiyi saniyenin 1/10 kadar kısa sürede başlatır. Önce sıçrarız, sonra düşünürüz. Yüksek yol ise beynin mantıklı kontrol sistemidir. Aynı ham bilgi talamustan ayrıldıktan sonra daha uzun ve dolambaçlı bir yoldan geçerek prefrontal kortekse yani ön beyne gider. Bu alan mantık değerlendirme ve bilinçli karar verme merkezidir. Korteks burada bilgiyi analiz eder. Bu gerçekten bir yılan mı yoksa bahçe hortumu mu? Bu analiz tamamlandıktan sonra korteksin bulguları ya amigdalayı sakinleştirmek için ya da ilk alarmı doğrulamak için geri gönderilir. Bu yol daha doğru sonuç verir ancak tepkisi yavaştır. İşte fobilerde sorun şudur. Düşük yol yüksek yola baskın çıkar. Amigdalanın aşırı öğrenilmiş tepkisi o kadar güçlüdür ki korteksin rasyonel sesi duyulmaz hale gelir. Mantık fizyolojik panikle mücadele edemez. Ancak nöropsikoloji bize bu korku izinin kalıcı olmak zorunda olmadığını gösterir. Beyin yeni şeyler öğrenebildiği gibi korkuyu unutmayı da öğrenebilir. Eğer korku öğrenilmişse bilim bize bunun unutulabileceğini de söyler. Ancak nöropsikolojiye göre biz korkuyu tam anlamıyla silmeyiz. Biz onu yeniden öğreniriz veya sönümleriz. Bu sürece sönümleme adı verilir ve psikoterapinin temelini oluşturur. Sönümleme hastanın korktuğu nesne ve durumla, örneğin örümcek tehlikesiz bir ortamda ve kontrol altında tekrar karşılaşmasını sağlamaktır. Bu sürece maruz bırakma terapisi denir. Maruz kalma sırasında amigdala doğal olarak tehlike alarmını çalar. Ancak tehlike gerçekleşmediği için beynin en üst katmanı olan prefrontal korteks devreye girer. Bu mantık ve rasyonellik merkezidir ve amigdalaya sürekli olarak şu mesajı gönderir. Alarm yanlış, bu nesne tehlikeli değil. Nörobilimciler özellikle ventral prefrontal korteksin yani VPFC amigdala üzerinde bir fren mekanizması görevi gördüğünü keşfettiler. Maruz kalma terapisi tekrarlandıkça VPFC amigdala bağlantısı güçlenir. Korteks, amigdalanın alarm sinyalini her seferinde daha hızlı ve daha etkili bir şekilde baskılamayı öğrenir. Bu eski korku izinin beyaz fare yüksek ses demesi gibi silinmesi değil, üzerine yeni bir iz, beyaz fare eşittir güvenli yazılmasıdır. Eski iz hafızada kalır ancak yeni iz daha baskın hale gelir. Tıpkı eski bir radyo istasyonunun üzerine yeni bir istasyonun ayarlanması gibi. Bu süreç zaman alır ve sabır gerektirir. Ancak bilişsel davranışçı terapinin ve maruz bırakma tekniklerinin başarısı insan beyninin yeniden programlanabilir ve korkularından bilişsel olarak üstün gelinebilir olduğunu kanıtlar. Nörobilim ve psikoterapi burada el ele çalışarak fobi hastalarına hayatlarını geri verme potansiyeli sunuyor. Fobilerin nöral izlerinin silinmesi de yeniden yazılabileceği gerçeği tedavi alanında devrim yarattı. Korku tedavilerindeki en büyük zorluk hastayı kontrollü ve güvenli bir şekilde fobi nesnesiyle yüzleştirmektir. Sanal gerçeklik terapisi bu sorunu çözmektedir. VR, beyni sanki gerçekmiş gibi hissettiren ancak tamamen güvenli bir ortam sunar. Agrofobi yani yükseklik korkusu veya araknofobi örümcek korkusu hastaları VR ortamında maruz bırakma seanslarını güvenle deneyimlerler. Beyin tehlikeyi gerçek olarak algıladığı için amigdala alarm verir. Ancak fiziksel bir zarar gelmediği için prefrontal korteks sönümleme mesajını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde iletir. Bu terapinin süresini ve etkinliğini kat kat arttırabilir. Nörobilim korku hafızasının nasıl güçlendiğini de keşfetmiştir. Travmatik bir olaydan hemen sonra hafıza konsolidasyon denilen bir süreçle amigdalaya kalıcı olarak kazanır. Bilim insanları bu konsolidasyon sürecini zayıflatabilecek ilaçlar üzerinde çalışmaktadırlar. Bir anıyı geri çağırdığımızda hafıza geçici olarak kararsız hale gelir. Bu kısa pencere anını hedefleyen ilaçlar korku hafızasının yeniden kodlanmasını kolaylaştırabilir. Örneğin bazı beta blocker ilaçların hafızanın duygusal yoğunluğunu azaltarak terapinin etkinliğini artırdığına dair umut verici çalışmalar mevcuttur. Evet, belki de gelecekte fobileri tedavi etmek için amigdalanın aktivitesine doğrudan müdahale edilebilir. Nörofeedback cihazları hastanın kendi amigdala aktivitesini bilinçli olarak izlemesini ve kontrol etmesini öğrenmesine yardımcı olabilir.
Ayrıca şiddetli ve dirençli kaygı bozukluklarında derin beyin stimülasyonu gibi teknikler amigdalanın aşırı sinyalini regüle etme potansiyeline sahiptir. Fobilerin nöral kökeni bize en temel duygularımızın bile sadece nöral kodlar olduğunu gösterir. Ancak aynı zamanda insan beyninin esnekliği sayesinde bu kodların yeniden yazılabileceğini ve en derin korkularımızdan bile bilim ve irade gücüyle üstün gelinebileceğini kanıtlar.